Okay. So, we will start. So, hello everybody. I hope you are all doing good. Başlayalım. Herkese merhaba. Umarım herkes iyidir. And today what we will do a small review on different points, and then I will answer all the questions you may have. Bugün daha önceden bildiğimiz aslında şeylerin üzerinden bir geçeceğiz kısaca. Sonrasında her ne sorunuz varsa onları yanıtlayacağız. Okay, so what we'll do, we will talk a little bit about the gating, delay and precession, just a very few words on the SR and ER programs, and then go for the questions. Geçitlemeden, gecikme bekletme ayarlarından bahsedeceğiz. Kısaca SR, ER programlarına değineceğiz. Ardından sorularınızı alacağım. So on the gating, a few words. So depending on the settings of the gating, there is a different positioning of the two muscles of the middle ear. So the passage from C1 to C2 will determine the muscular activity. Evet, hatırlayalım. Geçitleme dediğimiz aygıtımızdaki ayarlara göre, oradaki geçitleme ayarlarına göre kulağımızdaki iki kas farklı konumlara geliyordu. Ve aygıtta kanal 1 ve kanal 2 arasındaki geçişlerle bu kasların etkinlik düzeyini ve şeklini belirliyordu. So the stirrup muscle regulates the pressure of the inner ear and balances inner acoustics, and the muscle of the hammer regulates the eardrum tension and balances external acoustics. Burada üzengi kası iç kulaktaki basıncı dengeleyip iç akustiğe dair ayarlamaları, dengelemeleri yaparken çekiç kası ise kulak zarının gerilimini ayarlıyor ve dış akustik dediğimiz orta kulağa ait akustik işlevleri yerine getiriyor. So you have to visualize that the stirrup will work on the oval window, so the regulations of the liquids of the ear. Şunu unutmayalım, üzengi kası oval pencereye etki ediyordu. Böylece iç kulaktaki sıvı hareketlerin düzenleyici, dengeleyici bir etkisi vardı. And the hammer will act on the tympanic membrane and regulate what comes from outside. Çekiç kası ise kulak zarına etki ederek dışarıdan gelen sesler üzerinde bir etki yaratıyordu. So when we set the gating on the extremes, it corresponds to the educational pedagogical settings. You all know that. So channel 1 is +5, -5. So the muscles are relaxed as possible. And channel 2, -5, +5, muscles as tense up as possible. Hatırlayacaksınız, biz geçitleme ayarlarını en uç noktaya getirdiğimizde pedagojik kanal ayarları dediğimiz ayarlara ulaşıyoruz. Bunlar neydi? Kanal 1'de +5, -5 aralığı. Burada kanal 1'deyken aygıt, kulak kasları olabildiğince gevşemiş halde bekliyor. Kanal 2'ye geçtiğinde -5 +5 ayarları uygulanıyor. Burada ise iki kulak kası olabildiğince gergin hale geliyordu. And the two muscles are contracted, and their force of contraction is increased based on sound intensity, depending on the piece of music and the triggering level. Bu iki kas sürekli bir gerilme gevşeme hareketi yapıyor etkinlik boyunca. Bu gerilme hareketini belirleyen kuvvet ise sesin şiddetine bağlı olarak o da dinlenen müziğe ve belirlenmiş olan eşik ses şiddeti değerine bağlı olarak belirleniyor. And that's why the triggering functions with intensity, okay? So to get to the triggering level, and then in the channels, you also have a change of intensity in function if you're in channel 1, and it's more important in channel 2. Şunu hatırlayalım. Bizim geçitlemede eşik değer dediğimiz şeyin aşılması ses şiddetine bağlıydı. Yani orada biz ses şiddetinin belli bir noktaya aşmasından bahsediyoruz. Özellikle kanallar arasında ses şiddeti bakımından da bir farklılık var. Özellikle kanal 2'de bu durum daha çok ön plana çıkıyor. So physiologically, the channels of each individual corresponds to their linguistic habits and psychological attitude. Fizyolojik olarak da aslında her bir bireyin tırnak içinde kanalları o kişinin dilsel alışkanlıklarına, geçmişten gelen ve psikolojik tutumlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. So in function of our individual experiences, we will shape the channels of our ear in function of the language, and every experience we live. And remember that for Tomatis, it starts in utero, and it's going to change during all our life.
dediğimiz gibi her bireyin kendi yaşamı boyunca biriktirdiği deneyimler, ana dilinin ne olduğu vesaire gibi etkenler aslında kendi fizyolojik işleyişinde o kanal yapısının nasıl işlediğine dair işte yapıları ortaya koyuyor. Hatırlayalım, Tomatis'e göre anne karnında işitme işlevi başlıyordu ve bu yapı oluşmaya başlıyordu ve yaşam boyunca da devam ediyordu. So remember, I'm missing stuff. Okay, in SR programs, we use software gating, okay? So, you know, gating 1, gating 2, 3, and 4, gating 4 being the pedagogical settings. And you see that we have different choices, different settings in the SR programs, which are softer because they're intended for a population with more difficulties, neurological difficulties, developmental difficulties, and so on. SR programlarına baktığımızda aygıtımızdaki 4 farklı geçitleme düzeyinin uygulandığını görüyoruz. Burada geçitleme 4 olarak gösterilen aslında pedagojik kanal ayarları zaten. Diğer üçü kademe kademe. Bundan daha yumuşak kanal ayarları. SR programlarında bu daha yumuşak ayarlar tercih ediliyor çünkü bu programlar bizim danışanlar arasında daha hassasiyeti yüksek, nörolojik, gelişimsel vesaire sıkıntı olan kişilere daha çok uygulanan programlar olduğu için SR programları, onda bu yumuşak geçitleme ayarları tercih edilmiş durumda. So here we have the way the sound travels in function if we go through air conduction or bone conduction. So this is in the classical theory, we'll say that. So through air conduction, the sound's going to go through the auricle, then to the external auditory canal, then there's the vibrations on the eardrum. The ossicles will transmit the sound to the oval window. Burada sesin havadan ve kemikten nasıl iletildiğine dair işte sesin izlediği yolu görüyoruz. Tabii klasik kurama göre. Havada iletilen ses işte kulak kepçesinden dış kulak yoluna ulaşıyor. Oradan kulak zarında titreşimler oluşturuyor. Kulak kemikçiklerine oradan da oval pencereye kadar varıyor. And through bone vibration, the sound goes directly to the inner ear. Diğer yandan kemikten iletilen ses ise kemik üzerindeki titreşimler aracılığıyla doğrudan iç kulağa iletilmiş oluyor. So remember that the hammer and the incus regulate the tension of the eardrum, and the stirrup regulate the movement of liquids in the inner ear. That's for Tomatis theory. Yine burada hatırlayalım, Tomatis kuramına göre örs ve çekiç kaslarının, kemiklerinin görevi kulak zarının gerilimini ayarlamaktı. Üzenginin görevi ise iç kulaktaki sıvı hareketlerini düzenlemekti. So when we get to the inner ear, we're going to have vibrations of the liquids of the cochlea. There's going to be movements of the inner and outer hair cells. And then there's a releasing of neurotransmitters, stimulation of the nervous fibers, the nerve impulse along the cochlear nerve, then the brainstem, and then you get to the central nervous system. İç kulağa ses ulaştıktan sonra oraya da baktığımızda sırasıyla iç kulakta salyangozda sıvı titreşimler, hareketleri meydana geliyor. Bu hareketler iç ve dış tüy hücrelerini harekete geçiriyor. Buradan yola çıkarak nöro iletimler ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda sinir liflerinde bir uyarım meydana geliyor. Bu sinir impulsları salyangoz siniri boyunca ilerleyip beyin köküne ulaşıyor. Daha sonrasında merkezi sinir sistemi uyarılmış oluyor. So remember that the precession will act at this level and the delay will act at this level. Burada hatırlamamız gereken bizim bekletme ayarımız kemikten iletilen ses üzerine etki ederken gecikme ayarımızsa, düzeltiyorum, havadan iletilen ses etki ederken gecikme ayarımızsa kemikten iletilen ses üzerine etki ediyor. So the auditive captor must adapt to the sonic environment. The middle ear, which makes this accommodation possible, is the target for which we aim when using the toxin. Bizim işitme sistemimiz sürekli içinde bulunduğu ses ortamına adapte olmak, uyum sağlamak zorunda. Bu uyum sağlama becerisini sergilememizi sağlayan şey orta kulak. Bizim TalkSap kullanırken otomatistik hedefimiz de bu sistem üzerine çalışmak. So the adaptation of the middle ear is achieved by the contractions of the muscles of the hammer and the stirrup. Orta kulağın bu uyum sağlama becerisini de ya da uyum sağlama becerisini orta kulak nasıl ortaya koyuyor dersek baktığımızda çekiç ve üzengi kaslarının gerilip gevşemesiyle yapıyor bunu.
So the muscle of the hammer exercises its effect on the convex surface of the eardrum, which then behave as an acoustic lens, a sort of auditive crystalline lens. Çekiç kası etkisini kulak zarının iç yüzeyi üzerinde meydana geliyor. Böylece aslında burada bir akustik lens meydana gelmiş oluyor. Buna bir cins biz işitsel kristalin lens tanımlaması yapabiliriz. So the muscle of the stirrup regulates the bringing into play of the inner ear, which will expand the range of sounds in an acoustic spectrum as a sonic rainbow like a prism. Üzengi kası ise iç kulağın bu noktada devreye girmesini sağlıyor ve iletilen seslerin akustik spektrum boyunca güçlendirilmesini ve yayılmasını sağlıyor. Böylece bizim sonik gökkuşağı diyeceğimiz bir yapı ortaya çıkıyor. Prizma işlevi görerek neredeyse o sesleri istenen noktalara, istenen şiddette gönderiyor. So the shorter the delay and the precession, the more the muscular tonus is solicited rapidly. The more gymnastics. Aygıtımızda gecikme bekletme ayarları ne kadar kısaysa bu kaslar üzerindeki egzersiz de o kadar hızlı gerçekleşmiş oluyor. Bu kasların yaptığı jimnastik o kadar ağır ve hızlı meydana geliyor. So through the toxa, bony conduction always precedes air conduction, as you know. A first bony stimulation provokes the opening of the first door, the oval window where you have the stirrup, and renders possible the opening of the second door, the eardrum, through an air stimulation, the second door being able to open itself only if the first one is open. Bildiğiniz gibi TAXAP cihazındaki egzersizlerde daima kemikten iletilen ses havadan iletilen sesten daha önce ulaşıyor. Kemikten yapılan bu uyarım sonucunda bizim ilk kapı diye tanımladığımız oval pencere, yani üzengi kasının bulunduğu kısım harekete geçiyor. Ve ancak bu açıldıktan sonra ikinci kapı, yani kulak zarı açılarak dışarıdan gelen sesleri almaya hazır hale geliyor. And that is why bone conduction arrives first to prepare the opening of the first door and then the second one. Dediğimiz gibi kemikten iletimin önce gerçekleşmesinin sebebi bu. İlk kapıyı açarak ikinci kapının, kulak zarı kapısının açılması için sistemi hazır hale getirmek. So with the bone conduction, the entire inner ear vibrates. There is an action on the oval window which increases along with the intensity. Kemikten ses iletildiğinde tüm iç kulakta titreşimler meydana geliyor. Oval pencere üzerinde bir etki oluşuyor ve bu etki ses şiddetine bağlı olarak artıyor. And in air conduction, if the eardrum is awakened through the opening of the first door, it reacts to the intensity of the air conduction. Kulak zarı ise ilk kapının, yani kemikten iletim iç kulak kapısının açılmasından sonra eğer harekete geçerse o da yine ses şiddetine bağlı olarak havadan iletilen sese tepki gösteriyor. So the bone conduction plus the air conduction intensities and the delay add on the muscular force exerted on the middle ear and on bodily adaptation. Ve gerek kemikten gerek havadan iletilen bu sesler aynı zamanda bizim uyguladığımız gecikme ayarları uygulanacak bu kas kuvvetine etki ediyor. Aynı zamanda bu iletilen seslerin beden düzeyinde ne şekilde kabul edileceğini belirlemiş oluyor. So delay one, it's the latency, the phase of setting off with the bone conduction. It is the time of latency necessary for the switch from channel 1 to channel 2 of bone conduction, implying mobilization of the oval window, the stirrup muscle, and the body's extensors, and mobilization of the desire to listen. Şimdi gecikmeye bakıyoruz. Gecikme dediğimizde biz bir bekleme süresinden aslında bahsetmiş oluyoruz. Bir hazırlık aşamasından bahsetmiş oluyoruz. Bu kemikten iletilen sesin Kanal 1'den Kanal 2'ye geçmesi için bekleyeceği süreyi ifade ediyor aslında. Bu iletilen ses sonucunda oval pencere, üzengi kası ve bedenimizdeki ekstensör kaslar harekete geçiyor ve dinlemeye istekli, hazır hale geliyor bedensel olarak danışan. So this is the time necessary for the ear to put itself in a listening position, to make a gesture, open a door, to bang on a table, supposes a time of preparation which is called latency, delay. Biz böyle yaparak aslında danışana, kişiye
dinleme, işitme sistemine dinlemeye hazır hale gelmesi için bir fırsat tanımış, gerekli zamanı sunmuş oluyoruz. Aslında birinin kapısını çalmak gibi girmeden önce böyle benzetebiliriz. Böylece bizim gecikme dediğimiz o bekleme ya da nasıl söyleyelim erteleme süresini ortaya koymuş oluyoruz. So this parameter is completely neurological. Practically, this period of latency appears in the toxup through a delay between the moment where the gate is going to switch over and the moment where it actually switches over, meaning the change from channel 1 to channel 2. TalkSap uygulamasına baktığımızda bu gecikme nasıl uygulanıyor diye normalde eşik değer aşıldığında kanal 1'den kanal 2'ye geçiş için geçitleme eşiğine gelindiği anda geçitleme meydana gelmiyor, kanal 2'ye geçmiyor. Daha sonrasında belli bir süre bekliyor. Asıl geçişin meydana gelmesinden önce işte o bekleme süresine, kemiklerin üretimindeki bekleme süresine biz gecikme diyoruz. So when we talk about the delay, it's a subconscious sensation, which is consider a passive stage. It's neurological. So it's going to act on the oval window, the stirrup, stimulation of the body extensors, and desire to listen, communicate. It's the motivation stage for Tomatis. Baktığımızda gecikmenin etkilerine Tomatis açısından bilinç altında pasif bir aslında işlev meydana gelmiş oluyor burada. Oval pencereye etki ediyoruz. Üzengi kasını etki ediyoruz. Aynı zamanda bedendeki ekstensör kaslara etki edip bunları uyarıyoruz ve dinlemeye, iletişim kurmaya hazır, motive hale getirmiş oluyoruz danışana. So in function of the setting of delay, this time can be more or less long. Function if we are working with a delay 10 or a shorter delay. As you know, in level 1, all the delays are on 10, so it's going to be 250 milliseconds. Okay. Bildiğiniz gibi TalkSap aygıtındaki ayarlarla bu gecikme süresi uzatılıp kısaltılabiliyor. Seviye 1'deki tüm programlarda gecikmenin 10 ayarında uygulandığını hatırlayacaksınızdır. O da zaten 250 milisaniyelik bir süreye tekabül ediyor. 10 dediğimiz aslında en uzun gecikme süresi uygulanabilecek zaten. So then we have the precession. So it's delay 2 or precession. It's what we call the adaptation phase. Şimdi bekletmeye bakalım. Bu da aslında tanım olarak bir bekleme süresini yine ifade ediyor. Artık burada biz adapte olma aşaması olarak tanımlıyoruz bunu. So as you know, it is the time of latency which is necessary for the switch from channel 1 to channel 2 of air conduction, implying mobilization of the eardrum, of the hammer muscle, and all of the body flexors, and mobilization of the wheel. We are going to be aiming to the information. Hatırlayalım. Bekletme ayarı aygıtta dinletilen müziğin Kanal 1'den Kanal 2'ye geçmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ifade ediyor bize. Bunun etkilerine baktığımızda da kulak zarına, çekiş kasına, bedendeki fleksör kaslara etki ediyor ve bizim aslında dinleme isteğimiz üzerinde bir etki yaratıyor. Biz artık dinlerken bir hedef seçer hale geliyoruz bunun etkisi altına girdiğimizde. We also say that it's the precession of the bone conduction on the air conduction. So there's going to be a time of where the bone conduction is going to precede the arrival or the air conduction. Yine burada hatırlayalım. Bekleme ayarı, gecikme ayarının üzerine eklenerek uygulanıyor aygıt tarafından. Dolayısıyla bekleme ayarına kemiklerin iletime bağlı olarak gerçekleşen bir kanal geçişi var burada. So the sounds reach the auditory system in a big wave. If the individual decides to listen, the cochlea, which has received the sound through the bone conduction, has made a first analysis. Then it will adapt the tension of the tympanum, which functions through air conduction. Sesler bizim işitme sistemimize büyük bir dalga şeklinde ulaşıyor. Eğer danışan ya da kişi dinlemeye karar vermişse salyangoz zaten bir an önce öncesinde kemikten iletilmiş olan ses vasıtasıyla ilk analizini yapmış oluyor. Böylece kulak zarının gerginliği de bir an sonra havadan ulaşacak sese göre ayarlanmış, adapte edilmiş oluyor. So the time of the precession allows
allows the whole body to prepare itself for the listening. Practically, this period appears in the talk-up through a delay of the air conduction between the change of channel 1 and channel 2 with regard to the bone conduction. Böylece tüm vücut dinleme etkinliğine hazırlanmak için bir süre kazanmış oluyor bu bekletme ayarı sayesinde. Pratik olarak talk-up aygıtındaki uygulamasında havadan iletim, kemikten iletimdeki gecikmeyi bekledikten sonra kendi bekleme süresini bekleyip ancak ondan sonra kanal 2'ye geçiyor. So when we set it at 10, means it's a delay of 250 milliseconds. And when the precession is on 100, the delay is 10 times bigger. That is to say 2.5 seconds. So the first row must be delay, I think, not the precession here. True? Excuse me? The first No, row. because the precession is also a delay. Okay. So you mean delay in the first one? Here, when the precession is at 10, Yeah. the delay on the precession is 250 milliseconds. Aha, okay. Biz aygıtımızda gecikme ayarının 10 olduğunu düşünelim. Bu 250 milisaniyelik bir beklemeye tekabül edecek. Bekleme ayarı 100 olduğunda ise 10 kat daha fazla, 2,5 saniyelik. Bu kez dediğimiz gibi bekleme ayarını 10'dan 100'e çıkardığımızda 250 milisaniye, 2,5 saniye çıkan bekleme süresi söz konusu. We talk about delay and precession, but we could also talk about delay 1 and delay 2. Delay 1 would be the real, what we call delay, and delay 2 would be the precession, which is also a delay. Burada kavram karmaşasını önlemek açısından şunu söyleyeyim. Gecikme bekletme dediğimiz şey temelinde aynı. Birine gecikme 1, diğerine gecikme 2 de diyebilirdik. Sadece bir tanesi havadan iletilen sesin kanal 1'den kanal 2'ye geçiş için bekleyeceği süre, diğeri de kemikten iletilen sesin. So for the precession, it's a conscious, perceptive, active phase. We are at the aiming stage. So we're going to act on the eardrum, the hammer, stimulation of the body flexors, and it's the will to communicate, to listen. It's a learning stage. Bekletmenin etkin mekanizmasına baktığımızda artık burada aktif bir durumdan söz ediyoruz. Algısal aktif bir durumdan söz ediyoruz. Hedef seçerek bir dinleme söz konusu. Kulak zarına, çekiç kasına etki ediyor. Bedendeki fleksör kaslara etki ediyor ve dinleme etkinliğine dönük isteği, motivasyonu ortaya çıkartıyor. And that's why in all the SRER programs, the delay and precession are long to give a lot of time of preparation on a neurological level, and then to integrate the information that's going to come from outside. Bildiğiniz gibi SRR programlarında daima bekletme süreleri uzun tutulmuştur. Burada amaç olabildiğince nörolojik seviyede hazırlanması için danışan uzun süre tanımak. Böylece gelecek olan bilginin bütünlenmesi için yeterli fırsat tanımak. And that's also why in the ER programs you can change the precession, because sometimes we need to accelerate the processes so the person gets to the listening stage, the learning stage, because they need to work at that level. Inside is okay, the ear by the disc, okay, it's clear, and we need to aim to the outside, so we're going to shorten the precession. Öte yandan ER programlarında bizim bekletme ayarını bir miktar düşürme olanağımız da var. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü danışan artık iç kulak seviyesinde sorunlar çözülmüşse, orada bir mesele kalmamışsa, dışarıya ilişkin dinleme etkinliğini daha zorlayıcı hale getirmek. Çünkü bu tip ihtiyaçları olabilir insanların öğrenme dinleme süreçlerinde. O süreci daha zorlayıcı hale getirmek için ER programlarında bekletme ayarını kısabiliyoruz. So through the talk-up, bone conduction always precedes air conduction. A first bone stimulation, okay, we already had that one, I'm sorry. Yeah, wait, I'm gonna write it down. Take it out of the thing. Okay, so they probably all know this slide already. So just a reminder, with the triggering level here, it's the line. This represents the music. And in function, if I'm over the triggering level, I will be in channel 2. If I'm under the triggering level, I will be in channel 1. Bu grafiği hatırlayacaksınızdır. Burada aşağıda yatay eksende müziğin ilerleyişini görüyoruz. Yani zamanı görüyoruz. Müzik aktıkça görüyorsunuz
ses şiddeti yükselip alçalıyor ve ortadaki o çizgide yatay eksende ses şiddetini bize ifade ediyor. O eşik değerin üstüne çıktığında aygıt kanal 2'de olacak normal şartlarda. Altına indiğinde de kanal 1'de olacak. Sorry. So this depends on the music we're going to use and the acoustic energy that is in the music we are using, the piece of music, the piece of Mozart or the Vals or the March we are using. This we cannot do nothing on it. It's already preset in the talks-up and in function of the piece of music we are going to use. Peki neye göre buradaki ses şiddeti artıp azalıyor? Tamamen bizim o anda dinlettiğimiz müziğe göre. O müziğin seçilen müzik tipine göre, müzik eserine göre, o müziğin içeride akustik enerjiye göre ses şiddeti o anda yüksek ya da alçak oluyor. Bizim bunu etki etme şansımız yok zaten. Biz sadece hangi müziğin dinletileceğini seçebiliyoruz. So when the acoustic energy is under the triggering level, we will be in channel 1, first in bone conduction and then in air conduction. Tekrarlayacak olursak, müziğin akustik enerjisi o andaki içeride akustik enerji veya ses şiddeti eşik değerinin altında olduğunda aygıt havada da kemikte de kanal 1'de kalıyor. And when the triggering level is reached by the acoustic energy, we switch to channel 2, as you know, first in bone and then in air conduction. Sonrasında belli bir noktaya geldiğinde müzik eşik akustik enerji seviyesi aşıldığında ise aygıt kanal 2'ye geçecek. Önce kemikten iletim kanal 2'ye geçecek. Bir süre sonra da havadan iletilen ses kanal 2'ye geçecek. So remember, with the change of intensity and of timbre in function of the settings of the channels. Ve kanal ayarlarına bağlı olarak aygıtın hem ses şiddeti hem ses tınısı yani ses frekansı anlamında değişiklik yarattığını hatırlayalım yine. Burada onun eğrilerini görüyoruz. Okay. Here I put a slide with the different speeds of delay here for bone conduction and precession over here. Burada farklı sol sütunda gecikme ve ortadaki sütunda da bekletme ayar seçeneklerini görüyorsunuz. So on level 1 we're using a delay at 10, 250, and a precession to start with at 100, so 2.5 seconds. So that's why we call it slow, because it's not very fast compared to other possibilities of settings we have. Seviyevi programlarda gecikme ayarı zaten hep 10. O da 250 milisaniyelik bir gecikme süresine karşılık geliyor. Bekletme ise 100 ile başlıyor. Sonrasında bir miktar düşürülebiliyor. 100 dediğimiz 2,5 saniyelik bir bekletme süresi. Yani gördüğünüz gibi aslında hayli uzun süreler. Eşitleme için hayli uzun süreler uygulanmış durumda seviye 1 programlarında. And as you know, you have the possibility in the ER to change the precession from 100 to 80, and on a third program from 80 to 60. So you see, you accelerate there's a 1 second difference, which is huge, even if we are still in slow delays and precession. Ancak bizim ER programlarında bekletme ayarını düşürme şansımız var. 100 ile başladıktan sonra bir sonraki programda 80'e tabii icap ediyorsa, uygunsa. Sonrasında 60'a kadar düşme şansımız var. Bu da 2,5 saniyeden 1,5 saniye, 1 saniyelik çok ciddi bir fark yaratmış olur. So remember, on bone conduction, we are acting on the oval window, the stirrup, and the extensor muscles. And with the air conduction, we're going to act on the eardrum, the hammer, and the flexor muscles. Bizim kemikten iletilen seste oval pencereye, üzengi kasına, ekstensör kaslara etki ettiğimizi hatırlayalım. Havadan iletilen seste ise kulak zarına, fleksör kaslara, çekiç kasına etki ediyor. So you see, as you bring down the delay or the precession, it becomes more and more demanding on the muscles of the ear. Yine bu tablonun grafiğimize gösterdiği şey, gecikme bekletme ayarları kısıldıkça, aşağı indirilirken, süreler kısaltıldıkça kulak kasları üzerindeki egzersiz daha hızlı ve şiddetli hale geliyor. Because the gating will go faster and faster. Çünkü ayar düştükçe geçitleme o kadar hız kazanıyor. So the ear of the person needs to be able to accommodate faster and faster. Bu da Start with slow set from the beginning. Bu da dinleyen kişinin, danışanın giderek daha yüksek geçitleme hızlarına adapte olmaya çalışması demek. Yavaş hızlarda başlayıp giderek hızlanarak bu adaptasyon sürecini kademe kademe devam ediyoruz.
Because if we didn't do that and we would go through fast delays and fast precession real fast, the client will get irritated, he would feel aggressed by the music and so on. So that's why we start always with slow settings. And on the SR programs, we keep them slow because we are working with a fragile population. Dolayısıyla biz eğer direkt düşük ayarlardan başlasaydık danışanlarımızla dinlenen müziğe karşı çok daha ciddi rahatsızlıklar, agresyonlar ortaya çıkabilirdi. O yüzden yavaş başlayıp kademe kademe hızlanıyoruz. SR programları zaten sürekli en yavaş ayarlar uygulanıyor. Çünkü SR programlarını biz daha kırılgan yapıdaki danışanlar için zaten uyguluyoruz. So let's talk a little bit about the programs SR and ER. I'm going to go over bakalım biraz. Please. Okay, go ahead. Okay. Yeah. So we remember that we work in the programs are built up in function of the 3 listening zones. So the vestibular area or the vestibular zone from 125 to 1000, communication area from 500 to 4000, which is zone 2, and zone 3, the cortical arousal energy area from 2000 to 16,000. Şimdi SR-BR programlarının yapılanmalarına biraz bakacağız. Hatırlayacak olursak biz 3 dinleme bölgesinden söz ediyorduk ve danışanı bu şekilde değerlendiriyorduk. Biz 125 Hz ile aşağı yukarı 1000 Hz arasındaki aralar bölge 1 diyoruz, vestibüler alan. 500 Hz ile 4000 Hz aralığında iletişim alanı, bölge 2 olarak tanımlıyoruz. Ve bölge 3'te enerji alanı, kortikal uyarım alanı. Bu da aşağı yukarı işte 2000 Hz ile 16000 Hz arasında uzanan bir frekans aralığı. So remember that each area is defined by things that correspond to each one. I'm not going to go through all of them because you know about them. So the first one, it's more everything that has to do with balance, body, etc., socialization, emotion regulations, the motivational processes. Hatırlayacaksınız bu 3 bölgenin 3'ü de farklı süreçler üzerine etkili. Bunları tek tek geçmeyeceğim. Zaten biliyorsunuz. İlk bölge kısaca değinecek olursak vestibüler bölge, denge, bedensel süreçler, sosyalleşme, duygu durum, motivasyon gibi yapılar üzerinde etkili. Then zone 2, you know, it's more communication area, everything that has to do with language. And zone 3, it's going to be the energy for the other 2 zones and also has to do with cortical awakening and creativity, voice quality, and so on. Bölge 2 bizim iletişim dil bölgesi olarak tanımladığımız bölge. Bu alandaki işlevlere etki ediyor. Bölge 3 ise dediğimiz gibi enerji bölgesi. Bir yandan diğer 2 bölge için oradaki işlevler için ihtiyaç duyulan enerjiyi, kortikal enerjiyi bu bölge vasıtasıyla temin ediyoruz. Aynı zamanda ses kalitesi, ses çözümlemesine dair daha hassas beceriler yine bölge 3 üzerinden gelişiyor. And you see that 3 zones work differently on different attentional memory processes. So you have them in zone 1, zone 2, and zone 3. Gördüğümüz gibi her 3 bölgede farklı dikkat bellek süreçleri üzerine etki ettiği için bizim aslında danışanda bütünlüklü, her 3 bölgeyi dikkate alan bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. Okay, so when we are talking about the SR programs, we are talking about sensory processing, which involves the ability to take in, organize, and make sense of different kinds of sensation received by the brain. Valerie, excuse me, I couldn't hear well. Can you please repeat your last sentence? This one, sensory processing? Yeah. I'm over here. Sensory processing involves the ability to take in, organize, and make sense of different kinds of sensations which are received by the brain. Biz SR programlarının şimdi yapılanmasına bakıyoruz. Duyusal işlemleme dediğimiz, sensory processing dediğimiz süreç. Dışarıdan gelen bilgileri organize etme ve farklı türde duyumlara, beynin ulaşan farklı türdeki duyumlara tepki verme, becerilerini ifade ediyor temelde. So in the sensory processing, you can have sensory modulation disorders, sensory-based motor disorders, and sensory discrimination disorders.
Duyusal işlemleme ile ilgili yaşanabilecek sorunlara baktığımızda duyu düzenleme sorunlarından, duyusal motor bozukluklardan, duyusal ayrım becerilerindeki bozukluklardan söz edebiliyoruz. So these difficulties can show up in problems in adaptive behavior and participation in daily life activities. Bu tip sorunlar uyum sağlama becerileri ve sosyal yaşama, günlük yaşama katılım becerileri üzerinde olumsuzluklar yaratabiliyor. So children with sensory processing difficulties often suffer from impaired self-esteem, anxiety, depression, or aggression that results in problems in social participation, self-regulation, and impaired sensory motor skills needed for daily life tasks. Ve bu tip sorunlardan muzdarip çocuklarda buna bağlı olarak özgüven, anksiyete, depresyon gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yine bunun sonucunda sosyalleşme anlamında sorunlara ek olarak duyu motor becerilerin gelişimlerindeki gerilikler, kendi yönetsel süreçlerini düzenleme ile ilgili sorunlar baş gösterebiliyor. So you can have a lack of participation in daily sensory experiences, like avoidance of playground activities, play with texture materials, or social interactions, can also significantly impact a child's learning opportunities due to decreased active exploration of the environment. Buna bağlı olarak günlük bu duyusal deneyimlere kapalı hale geldiğinde danışan, örneğin oyun parkında oynamak istemiyorsa ya da belli tipte dokuya sahip malzemelere dokunmak istemiyorsa, sosyal etkileşime geçmekten kaçınıyorsa, bu da çocuğun öğrenme fırsatlarını önemli ölçüde ıskalamasına ve çevresindeki olanaklardan yararlanamamasına yol açabiliyor. And you can have people with sensory over-responsivity, sensory under-responsivity, and sensory seeking craving. Sensory seeking craving, what do you mean with that? Well, seeking, you go everywhere to look, trying to figure out things and so on. The type of children who move constantly. Okay, peki. Yine SR programlarının uygulamalarına baktığımızda bu tip danışanlarda duyusal anlamda bir aşırı hassasiyet ya da tam tersine eksik hassasiyet gözlemleyebiliyoruz ya da sürekli bir duyusal uyarıma maruz kalma isteği, arayışı gözlemlenebiliyor. So individuals with sensory over-responsivity often display negative responses to touch, sound, or bright lights. Behaviorally, they avoid certain sensory experiences or have extreme emotional reactions to typically non-aversive sensory stimuli. Aşırı hassasiyeti olan kişiler duysal anlamda pek çok zaman dokunmaya, seslere, parlak ışıklara karşı olumsuz tepkiler verebiliyorlar. Davranışsal olarak belli duysal deneyimleri yaşamaktan kaçınabiliyorlar. Ya da normalde rahatsız edici olmayacak duysal uyarımlar karşısında aşırıya kaçan duygusal tepkiler ortaya koyabiliyorlar. And on the other side, individuals with sensory under-responsivity ignore or do not notice typical sensory stimuli. They appear passive, uninterested in the environment, and often lazy or lethargic, which is hypothesized to be caused by the inability to sensory information to reach their threshold for awareness. They don't get enough stimulation. Tam tersi duruma baktığımızda ise yetersiz hassasiyeti olan kişiler duysal uyarımlara karşı, onlarsa normalde etki yaratabilecek duysal uyarımlara tepki vermeme eğiliminde olabiliyorlar. Böylece daha edilgen, ilgisiz bir yapıda kalabiliyorlar çevrelerine karşı ve tembel, ilgisiz dediğimiz gibi görünebiliyorlar. Bir hipoteze göre bunun nedeni de bu duyusal uyarımların o kişideki uyarım eşiğini aşamaması. Yani yeterli duysal uyarım eşiğine bir türlü ulaşamamalı. And individuals with sensory seeking craving excessively crave sensory experiences and are described behaviorally as always on the go, often appearing reckless and dangerous in their attempts to fulfill their sensory needs. Bir tipleme daha tanımlamıştık. Sürekli duysal uyarım arayışı içerisinde olanlar. Bu tip danışanlarda dediğimiz gibi devamlı duysal deneyimler arayışı içerisinde oluyorlar ve sürekli bir hareket halindeler dolayısıyla. Bu da temkinsiz, hatta tehlikeli olabilecek
girişimlere yol açabiliyor duyusal ihtiyaçlarını karşılamak için. And there is also a wide range of normal responses to sensory input. Therefore, individuals are only considered to have a disorder when their responses to sensory input are so extreme that it interferes with daily functioning at home. For example, self-care, eating, sleeping, in school, and interaction with peers or adults. Ama tüm bu sıkıntıların dışında tabii bir de geniş bir kitlede duyusal bilgilerin girişi anlamında herhangi bir olumsuzluk yok. Normal tepki gösteriyor diğer insanlar. Bir kişi de bizim bu anlamda bir bozukluk olduğunu söyleyebilmemiz için mutlaka duyusal uyarıma karşı günlük faaliyetleri bozucu aşırı tepki vermesi gerekiyor. İşte öz bakımıyla ilgili, yeme alışkanlığıyla, uyuma alışkanlığıyla ilgili, okul yaşantısıyla ya da akranları veya yetişkinlerle etkileşimlerinde günlük etkinliğini bozan aşırı uyarılar veriyorsa ancak bir bozukluktan söz edebiliyoruz. So this is very important because to be in this type of sensory processing disorders means that you have to be in the extremes, okay? There's a lot of people with sensory processing difficulties that don't fit into this, okay? Because I'm going through this because we have observed that there's a lot of people using the SR program for cases which are not corresponding to those programs. Okay. Şimdi biz bu sayfada aslında SR programlarının hangi tip danışanlar için kullanılacağına bakıyoruz. Buna şu nedenle değiniyorum. Birçok uygulayıcımız aslında gerekli olmadığı halde danışanlarına SR programları uygulamayı tercih edebiliyorlar. Burada şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Pek çok kişide duyusal güçlükler bulunabilir ama bir güçlük her zaman bozukluk olarak tanımlanamaz. Bizim SR programlarını uygulamaya ihtiyaç duymamız için bir danışanda o duyusal sorunların bozukluk seviyesinde, burada deminden beri tanımladığımız seviyede olması gerekiyor. Aksi takdirde SR programlarını uygulamaya gerek görmüyoruz. So that's why the SR programs are intended, as you know, for children 2 and 3 years old. O zaman SR programlarını kimler için öngörüyoruz diye baktığımızda 2-3 yaşındaki çocuklar. Clients which are hypersensitive to sounds and more generally presenting sensory modulation disorders. So this is what I was talking just the slide before, that have to have extreme reactions in one way or the other with over or hyposensitivity or seeking craving type of behavior, like in the autism spectrum disorders, Down syndrome, sensory over-responsivity, sensory under-responsivity, and sensory seeking craving. Başka kimlerde SR program uygulanmasını uygun görüyoruz diye baktığımızda seslere, genel olarak seslere karşı yüksek hassasiyeti olan ya da tam tersi çok düşük hassasiyeti olanlar ve duyu düzenleme anlamında sorunları olanlar. Baktığımızda dediğimiz gibi deminki bir önceki slaytta tanımladığımız şekilde ya aşırı yüksek ya da olması gerekenden düşük hassasiyeti olacak uyaranlara karşı. Buna baktığımızda da içerisinde otizm spektrumunu, Down sendromunu, dediğimiz gibi duyusal aşırı hassasiyet ya da yetersiz hassasiyet, sürekli bir duyusal uyarım arayışında bulunma halini bu çerçeveye sokabiliyoruz. So clients, for example, with dizziness, Meniere disease, vertigo, which have a hypersensitivity generally on the vestibular system. So that's why also we put them in the SR programs. Yine baş dönmesi, Meniere hastalığı, vertigosu olan danışanları SR programlarına uygun görüyoruz. Çünkü onlar genel olarak vertigo düzeyinde bir aşırı hassasiyetten mustariptirler. Clients with neurological conditions like epilepsy, palsy, stroke, Parkinson, Alzheimer, multiple sclerosis. Bunun yanında işte epilepsi, felç, Parkinson, Alzheimer, MS gibi nörolojik sorunları, tanıları bulunan kişiler, danışanlar yine SR programda onlar için daha uygun. Clients with tinnitus, there's also hypersensitivity, or children whose scores on the SR part of the new TED version is equal or above 44 for the items coded between 4 and 10. Okay, we don't have it in Turkey yet. Okay, so we can pass that one. Just skip? Okay.
Okay. Bunun dışında kulak çınlaması yine SR programları için uygun. Kulak çınlaması da bir hipersensitiviteye işaret ediyor. Bir de yukarıdaki o son kısımda Tomatis değerlendirme veri tabanının son versiyonunda belli skorlardan bahsedilmiş. O veri tabanı Türkiye'de uygulanmak için oraya geçiyoruz. So you see that the SR programs are for really particular problematics, okay? Because I see a lot of people using the SR programs to work on the emotional level. But you have to know that the ER programs work also completely on the emotional level, and I'm going to show to you why. Bunu vurgulama ihtiyacı duydum bunları çünkü dediğim gibi pek çok uygulayıcının örneğin duygu durumuyla ilgili sorun yaşayan danışanlara SR programları uygulamaya çalıştığını görüyorum. Oysa birazdan çok iyi göreceksiniz. ER programları duygu durumuyla ilgili sorunlar için son derece faydalı programlar. SR programlarını biz gerçekten belli alanlarda ciddi güçlükleri bulunan danışanlarda uyguluyoruz. So if we use too much DSR programs for people which don't correspond to this type of programming, we are losing time, and we can create also some reactions of fatigue, depression, somatic reactions on the body level, because the SR programs are not adapted to that population, to a certain population. Eğer biz gereğinden fazla ya da gereksiz yere SR programlarını kullanırsak birincisi zaman kaybetmiş oluruz gereksiz yere. Bir diğeri de kimi danışanlarda yorgunluk, depresyon, somatik reaksiyonlar gibi bu tip programlara uygun olmayan kişilerde görülen reaksiyonlar ortaya çıkartır. So the ER programs apply to all other cases, okay? So if you don't fit in, which is the sensory hypo, seeking, craving, it's ER programs that you should start with. Önceki slaytta bizim saydığımız o sorunlar çerçevesine girmeyen her danışanda, yani hipersensitivite, hiposensitivite, duysal bütünleme ile ilgili sorunlar olmayan her danışanda biz ER programlarıyla işe başlıyoruz. And that's why I put here the SR0 program and the ER0 program. So if you look at the profiles of the programs, they're almost exactly the same, except for zone 3, where we have a little bit more of stimulation in the ER0 program, which has a gating of 3.8 instead on the SR 2.8. But the profiles are almost exactly the same. Yine bunu net görebilmeniz için bu karşılaştırmayı yapmak açısından SR0 ve ER0 programlarının profilleri, yani hangi bölge üzerinde ne kadar etki ettiğini gösteren grafikleri buraya koydum. Aslında gördüğünüz gibi çok büyük ölçüde birbirine benzer etkilere sahip bu program. Yalnız ne görüyoruz? ER0 programında bölge ölçü üzerine çok daha ciddi bir etki yaratıyor ve geçitleme şiddeti ER0'da 3.8 iken SR0'da 2.8, geçitlemenin şiddeti daha düşük oluyor. Bunun dışında profilleri benzer programlar. So what's going to be the difference between these two programs with profiles which are almost the same? So it's the musics that are in the programs that are different, the music or the filterings and so on, the settings. Profilleri bu kadar benzer olan bu iki program arasındaki fark ne diye baktığımızda içeriğine, işte filtreleme ve benzeri teknik ayarlarla kullanılan müzik kayıtlarının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. So what do we see as a difference in the SR and ER0 programs? Well, the gating force, as we already saw it. Farklara bakalım. Demin değindiğimiz gibi bu iki program arasındaki farklardan biri geçitleme şiddeti. Then we have on one, we have 6 marches and no marches on the other one. So here the SR really objective is on the vestibular motor level. Okay, we're working on the motor level, the body level. Bunun yanında SR0 programında 6 farklı marş kaydının kullanıldığını görüyoruz. 6 kez. ER'de hiç yok. Marş kayıtları da ciddi anlamda vestibüler, motor düzeyde etki gösteren ses kayıtları. We work both with valses on the ER and SR, so the same number of valses, to work also on the vestibular system, more on the semicircular channels, but we are stimulating the same way at that level. Her iki programda da 5'er adet vals kullanıldığını görüyoruz. Valslerde vestibüler bölge üzerinde yarı dairesel kanallara etki eden müzik tipi, ikisi arasında bu anlamda bir fark yok. Then what's going to be the difference is the band passes we're going to use. Here we have 3 band passes from 500 to 8,000,
And here we have 10. So in this one, we're working in a wider manner, often to work on the three zones. And the difference between these ones is going to be also the slope and the gating force, which is stronger in the ER programs since the gating is pedagogical in the ER programs. Daha sonra baktığımızda band geçişli filtrelerin kullanımı açısından ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. SR0'da 3 müzik parçasında 508 bin Hz filtre kullanılmışken ER0'da bu sayı 10'a çıkıyor. Böylece aslında SR0 daha ER0 çok daha geniş spektrumu etkeden müzik haline geliyor. Aynı zamanda bu filtrelerin eğim değerleri de farklı. 24 desibel bölü oktavlık daha dik bir eğim var ER0'daki kullanılan filtrede ve eşitleme şiddeti de pedagojik kanala tekabül eden 4 seviyesinde ER0'da. Bu kullanılan şey için, filtre için. We also see that we have a little bit more BPs 500-4000 in the SR than in the ER to work more also in the a little bit lower frequencies. And then we have a lot of BPs 500-6000 in both programs, okay, to cover almost the whole spectrum. Yine SR'ye baktığımızda 504.000 Hz band geçiş filtrenin biraz daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Daha geniş bir spektrum bandını etki etmek açısından. 506.000 Hz filtreli müzikler açısından iki program arasında ciddi bir fark yok. İkisinde de bolca kullanılmış durumda bu filtre. And then we see the MU in full spectrum. The difference is going to be the gating, which is gating 1, gating 2. And here we're going to have gating 2, gating 3, and gating 4. Okay, so stronger gating, which implicates more, it's more demanding on the work of the ear. That's particularly why the reasons this one is a little bit more demanding than the SR0. Daha sonra tüm spektruma etki eden MU tipi müziğe geldiğimizde sayılar arasında çok ciddi bir fark yok. Yani SR'de daha fazla. Ama baktığımızda SR'de kullanılan MU müziklerde daha çok G1 ve G2 geçitleme şiddetinin uygulandığını görüyoruz. ER0'da ise geçitleme şiddeti 4'e kadar çıkıyor bu müzik tipinde. Yani daha yüksek şiddette geçitleme uygulanıyor. Bu da müziğin daha zorlayıcı hale gelmesi demek zaten. And then we see that here we have MU with high pass at 500 that we don't have on the SR programs. That's another reason why it's more important on the gating force, which is covering almost all the frequencies from 500 and up. And on the valses, on the settings of the different valses and marches, they put also on two of them 500 and on one march a high pass to cut a little bit the vestibular work. Bunun yanında ER0 programında diğerinden farklı olarak MU tipi müziklerden 4 tanesine 500 Hz yüksek geçişli filtre uygulandığını görüyoruz. Bu yok SR0'da. Yine bu da daha zorlayıcı hale getiriyor programı. SR0'da ise 2 vals eserine ve bir tane de marşa 500 Hz yüksek geçişli filtre uygulanmış durumda. Yüksek geçişli filtre uygulaması bunlarla sınırlı kalıyor SR0. So if we look at both programs, we can say that they both work on the body, on the motor part. This one in a more important manner. This one will work more on cortical arousal, and that's what shows on the difference between the two slides. You see we have a little bit more work on cortical arousal, but it also means that these two programs work on emotional, on vestibular, so they both have an impact on the emotional level. The difference is going to be here with the valses and the marches, which are not intended for emotional work, but which are intended for body integration and motor work. So that's the big difference. So we don't use SR for emotional work. Okay, don't think like this. Dediğimiz gibi aslında baktığımızda bileşimlerini bu iki programında daha çok motor, beceriler ve beden üzerine ettiğini görüyoruz. Şimdi grafiğe baktığımızda aradaki farkın bölge 3 üzerindeki, kortikal enerji bölgesi üzerindeki fark olduğunu görmüştük. Bunun sebebi temelde SR0 programında vals ve marşların tercih edilmiş olması ER0'a kıyasla. Çünkü bunlar duygu durumuna değil daha çok beden üzerine etki eden müzik tipleri vals ve marş. Dolayısıyla şunu net olarak söyleyebiliriz. Yani duygu durumu üzerine direkt bir çalışma yürütmek istediğimizde hedefimiz bu olduğunda bizim için uygun olan program SR0 olmuyor. So if you want to understand how the programs work, you have to do this
to be able to compare the musics that are in each program with the different band passes, the different filters and the gating settings. That's the only manner to understand the profiles and be able to analyze and differentiate the different profiles in the ER programs or the SR programs and understand the different objectives. Ve biz herhangi iki program arasında yani tercihte bulunurken yapmamız gereken şey işte bu şekilde program bileşimlerine bakmak ve bu şekilde karşılaştırma yapmak. Banka içi filtre uygulamalarına, diğer filtre ayarlarına, geçitleme durumlarına, program etki profillerine bunları ayrı ayrı analiz edip aralarındaki farklılıkları ortaya koymamız gerekiyor. Ancak bu şekilde gerçekten iki program arasındaki farkı görebiliriz. So don't choose the SR programs thinking it's safer for my client. It doesn't work like that. Okay, ER0 can be much safer in function of the problematics of the client than using an SR0 program. Şunu söyleyelim, yani sırf benim danışanım için daha güvenli olur diye SR programını bir danışanı tercih etmek doğru olmayacaktır. Yani öyle bir danışan profili vardır ki karşımızda. ER0'ı seçmek daha temkinli hareket etmek, daha güvenli hareket etmek anlamına gelebilir bu danışan için. I did a week ago, maybe 2 weeks, I don't remember, a training for a level 1 in French, and I asked people to start doing a listening program for themselves, and 2 people chose the SR program. I don't know why, and I got email saying I feel very tired, I feel depressed, I'm not feeling okay with the program. And I say, yeah, but why did you choose the SR program? That's one of the consequences when we use one program which is not adapted to the listening attitude of the person we are working with. Were they real implementations? Were they real cases, real implementations? Yes, yes. Okay. But it was a level 1 training, so were they able to implement the program before? No, they were implementing the program on themselves. Aha, okay. Thank you. Geçen hafta seviye 1 eğitimi vardı. Bir 2 hafta önce tam hatırlamıyorum Fransa'da. Orada tüm arkadaşlardan kendi programlarını oluşturmalarını ve kendi üzerlerinde uygulamalarını istemiştim. Sonra neden bilmiyorum. 2 arkadaşım SR programı tercih etmişler kendileri için. Bir süre sonra bana e-posta gönderdiler ve ben de işte yorgunluk, depresyonla, eğimlilik gibi haller baş gösterdiler. Ben de onlara bunu açıkladım yani. Neden SR programının her danışanda uygun olmayacağını, ER programı seçmenin hatta daha güvenli olabileceğini böylece bu örnek üzerinden görmüş olduk.